Merhaba, ben Denizli Blank ve bugün size tek bir videoda tam 2 parça birden dikeceğim. Gelinlerimizin tatlı telaşı arasında bütçelerinde biraz olsun onları ferahlatacak bir gecelik takımı olarak bahsettim. Ama aslına bakarsanız ben bu videoda hem degaje yaka hem de yazlarınızın tam bir kurtarıcısı olacak bir short dikimini gösterdim. Ve hepsinin dikişinde de tahmin edersiniz ki hiç kalıp kullanmadım. Ve yaptığımız parçalara gelecek olursak da elimde görmüş olduğunuz bu saten short'u diktik. Siz bu short'u istediğiniz tüm kumaşlarda ve tüm bedenlerde yapabilirsiniz. İsterseniz boyunu sonuna kadar indirip kendisinden bir pantolon da yapabilirsiniz. Yanı sıra bu senenin de geçen senenin de modası olan degaje yaka bir bluz diktim. Bunu dediğim gibi saten bir kumaştan diktim ama aslında gündelik hayatınızda da kullanabilirsiniz. Bu bluzu sonuna kadar uzatırsanız kendinize enfes bir elbise dikersiniz. Nitekim geçen sene Zara'da bu elbiseyi çok fazlaca gördük. Fiyatları bizlerin kalbini kırsa da videoyu izledikten sonra siz kendi parçanızı çok daha uygun fiyatlı ve tamamen kendinize özgün şekilde dikebileceksiniz. Dikmiş olduğum diğer projelere de göz atmak isterseniz şayet videonun sonuna oynatma listesi olarak ekliyorum. O zaman şimdi hazırsanız lafı çok uzatmıyorum ve başlıyorum. Şimdi geldik için en eğlenceli kısmına. Bu bluzu isterseniz gecelik, isterseniz özel günlerde giyebileceğiniz bir elbise ya da günlük hayatınızda kullanabileceğiniz bir bluz yapabilirsiniz. Ve bence drape yaka bluz için en güzel kumaş saten kumaş. O yüzden ben şimdi bir gecelik olarak kullanacağım ama bu bluzu gündelik hayatımda da giyebilirim. Bunun için ise ihtiyaç duyacağınız şey evinizde bulunan herhangi bir askılı tişört. Bunun yerine bir atletiniz, günlük hayatında giydiğiniz bir tişörtünüzü de kullanabilirsiniz. Ben rahat gösterim için bu askılıyı kullanacağım. Şimdi kumaşımı seriyorum ve ortadan ikiye katlıyorum. Daha sonra ise elimde görmüş olduğunuz bluzu da tam ortadan ikiye katladım. Burası benim ön parçam. Drape yaka ile ilgili en önemli şey ön tarafta bırakacağınız açıklık ne kadar geniş olursa şayet önünüzdeki drape de o kadar fazla olacaktır. Ben bluzumu buradaki kumaş kat yerine paralel olacak şekilde aynen böyle yerleştiriyorum. Ön tarafımızdaki o drapelerin ne kadar aşağı inmesini istiyorsanız, yani ön tarafta ne kadar dekolte olmasını istiyorsanız bu alana o kadar bırakmalısınız. Mesela ben şimdi bu drapeyi böyle bıraktığımda aşağıya da hemen hemen bu kadar iniyor olacaktır. Yani burayı daha kısa bırakırsam, bu şekilde yaparsam ön tarafta o kadar az drapem olacaktır. Bunu siz kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben şu an göz kararı yapıyorum. Aslında şu kumaşımın kenar kısmının gelebileceği yere kadar yapıyorum. Sonrasında ise askılarınızı yerleştireceğiniz yere karar vermeniz lazım. Benim bluzumda omuz kısmında askılarım çok yukarıda ama ben bunda onun olmasını istemiyorum. 4 cm kadar aşağısında şu noktadan başlayarak drapemi yapacağım. Siz burada belinize daha derin girmesini, sonra da açılmasını istiyorsanız da bu formu verebilirsiniz. Ama ben bir pijama olarak düşündüğüm için burada o kadar fazla bir derinlik vermiyorum. Sonrasında ise koltuk altı çizgime kadarlık hattımı oluşturuyorum. Dediğim gibi ben askımın şuradan başlamasını istiyorum. O yüzden bu hattı da alıyorum, bir güzel katlıyorum. Katladıktan sonra ise 1 cm dikiş payımı da vererek bu hattı aynen böyle düz bir doğru olarak çiziyorum.
İnanması belki zor ama artık drape yakamız hazır. Şimdi bu parçadan sadece bir adet kesiyorum. Siz şayet ön tarafta çok fazla dekolte olmasını istemiyorsanız ama drape görüntüyü de istiyorsanız koltuk altından bu hattı yani askınızı daha yukarıya doğru alabilir. Drapenizi geniş vererek buradaki dekolteyi aslında gajeninize gelmeden de oluşturabilirsiniz. Kesim zamanı. Bu parçadan sadece bir adet kesiyorsunuz. Şimdi ise ön kısmının pervazını yapacağım. Bu yüzden bir parçamın kumaşını ters yüzünde yaptım. Bu parçamsa dışarıdan gözüken kısmıydı. Üst üste koydum. Ben içeriye doğru koltuk altından yaklaşık 5 santimlik düşüklüğü olacak şekilde ön taraftan kendime bir pervaz keseceğim. Aynı işlemi arka taraf için de yapacağım. Bluzumun arka kısmı için de kumaşımı ortadan ikiye katlıyorum. Ve toplamda 40 santim uzunluğunda 21 santim genişliğinde de kendime bir parça kesiyorum. Bu parçadan da kumaş katında toplamda bir adet kesiyorum. Şimdi kesmiş olduğum pervazları kumaşımın üzerine yerleştirdim. Bunun dışında kendime askı olarak da 2 adet parça kestim ve her birinde uzunluğu paylar dahil 35 santim. Burası parçamın dışarıdan gözüken kısmı, burası ise pervazım. Pervazımla kumaşımın dışarıdan gözüken kısmı arasında askımı yerleştiriyorum ve kapak gibi üzerine kapatıyorum. Burası birinci askımın olduğu kısımdı. Şimdi geliyorum diğer tarafıma. Boyun erimi işlemi de yaptıktan sonra tüm koltuk altım, ön kısmım ve diğer koltuk altım boyunca dikişimi dikiyorum. Bu askıları da dikildiğinde ön kısımda drapem aynen böyle gözüküyor olacak. Görmüş olduğunuz gibi ön tarafta askılarımı diktim, pervazımı temizledim ve güzel bir bitişim oldu. Hatta size bir öneri, içeriden bu kısmında iki dikişin ortasında içeriden kalan kısımda incecik bir dikiş dikerseniz de bluzunuz çok daha güzel olur. Kaymalar olmaz. Daha temiz bir bitişi olur. Şimdi ön kısmını arka kısmı birleştirmeye geldi. Bu parça benim arka parçamdı. Yine görmüş olduğunuz gibi kendisine ait bir pervazı var. Askılarımın gelmesini istediğim yerleri ben önceden bluzuma işaretlemiştim. Burası bu arada dışarıdan gözüken kısımları. İçerisinde işaretlemiş olduğum noktalara askımı yerleştiriyorum. Bunu yaparken de askımın böyle gözükmesini istediğim için askıyı içeriye doğru kıvırıyorum ve buradan sabitliyorum. Sabitleme işlemini yaptıktan sonra ise pervazımı geliyorum. Üzerine bir kapak gibi kapatıyorum ve buradan da iğneliyorum. Bu işlemin aynını bu parça için de yapıyorum. Dikerken askılarımı böyle atıyorum ki bir problem yaşamayayım. Şimdi bu taraftan da dikişimi dikiyorum. Sonrasında ise ütülüyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi iki parçayı da askılarından birleştirdim ve güneş batımı ile beraber bu elbisenin de bitimine geliyoruz. İki parçayı da yüzü yüzüne gelecek şekilde yerleştiriyorum ve bundan sonra biraz büyülü bir şey yapıyoruz. Normalde parçamın yan taraflarını direkt yan yana getirip yan taraftan dikiş yapabilirim ama ben temiz bir bitiş olmasını istiyorum. Onun için de şöyle yapacağım. Burası arka parçamın pervazının olduğu kısım, burası ise ön tarafımın pervazının olduğu kısım. Arka parçayı aynen kapalı şekilde tutuyorum. Ön parçanın ise pervazını açıyorum. Daha sonra bu parçayı getirerek bunların ikisinin arasına yerleştiriyorum. Yerleştirme işleminden sonra ise tüm yan dikişim boyunca dikişimi dikmeye devam ediyorum. Böyle yaptığımda ne kazanacağım peki? Sabitledikten sonra dikim işlemini yaparsam artık koltuk altımdan aynen böyle tertemiz bir bitişi olacak. Her zaman yan taraflarda dikişi temiz bir şekilde bitirmek isterseniz bu yöntemi izleyebilirsiniz. Aynı işlemi bu parçam için de yapıyorum. Sonra da tüm yan dikişim boyunca dikiyorum. Sülfülemi çekip ütülüyorum ve neredeyse bluzum bitmiş oluyor. Burada gördüğünüz parçalar ön, buradakiler ise arka parçalardı. Şimdi bunları dikme zamanı. Burası arka parçaydı, burası ise ön parçaydı. Ön ve arka parçamı yüzü yüzüne gelecek şekilde yerleştiriyorum. Yerleştirme işleminden sonra bu parçayı dikiyorum. Sonrasında ise diğer parçamı alıyorum. Yine yüzü yüzüne gelecek şekilde yerleştiriyorum. Sonra yan dikişlerinden dikişini çekiyorum. Pantolonumun ön ve arka kısmını iki parçamda da birleştirdim. Şimdi onları yüzü yüzüne gelecek şekilde yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra ise A kısımlarından dikerek ütülüyorum. A kısmından da diktikten sonra pantolonun böyle oldu. Şimdi son kısma geldik. Pantolonumu gördüğünüz gibi katlayacağım. Daha sonra ise pantolonumun A kısmını dikeceğim. Bu dikişte diktikten sonra tek yapmam gereken paçalarım olacak. Onun için de iki kat katlayıp tüm paçam çevresine dikişimi yapacağım. Şimdi ise geldik bel kısmına. Ben bu parçanın çok özel olmasını istiyorum. O yüzden klasik pantolonun bel kısmını içeriye doğru katlayıp içerisine lastik geçirmek gibi yapmayacağım.
farklı bir yöntem izleyeceğim. Bu işlemi yapmak için ise ihtiyacım olan tek şey lastik. Ben biraz daha kalın bir lastik kestim ve bu lastiği tam olarak bel çevrem kadar kestim. Daha sonra ise lastik uzunluğumdan yaklaşık 30 santim daha uzun bir parça kestim kendime. Lastiğimin genişliği yaklaşık olarak 4 santim. Bel kuşağımın ise toplamdaki genişliği yaklaşık 12 santim. Bel kuşağımın açıkta olan iki parçasını birleştirdim. Daha sonra ise ortadan ikiye ütüledim. Böylece çok daha şık bir birleşim olacak. Şimdi yapmam gereken ise şu. Birleştirdiğim ve ortadan ikiye katlamış olduğum bel kuşağımın içerisine lastiğimi yerleştirmek. Bunun için de lastiğimin iki ucunu öncelikle birleştiriyorum. Şimdi hem lastiğim hem de bel kuşağım hazır. Parçamı açıyorum ve lastiğimi öncelikle buradan bir yerden sabitleyerek yukarıdan kapatıyorum. Bel kuşağımın orta noktası burası. Lastiğimin de orta noktası burası. Bu iki parçayı da birbiriyle birleştiriyorum. Şimdi her iki noktadan da gerdiğimde lastiğim direkt içerisine yerleşmiş oluyor. Dikişimi dikerken rahat edebilmek için iki merkezden de bir daha iğneliyorum. Böylece dikişimi dikerken çok daha rahat olacağım. Daha sonra parçamı ortadan ikiye katladım ve lastiğimin dip kısmından tüm şerit boyunca dikişimi diktim. Böylece bel kuşağım aslında dikime hazır oldu. Şimdi tek yapmam gereken bu lastik kısmıyla şortumu birleştirmek. Burası şortumun dışarıdan gözüken kısmı. Bu da lastiğimin dışarıdan gözüken kısmı. Birleştirdikten sonra parçamı gererek şuradaki ince şerit boyunca pantolonum ve lastiğimi birleştiriyorum. Dışarıdansa görüntüsü artık böyle çok şık ve zarif oluyor. Ve artık hem şortum hem de bluzum dikti. Kapanışta ışığımdan kaynaklı olarak parçalarım çok net gözükmüyor ama son derece güzel bir parça oldu. Umarım siz de dikmiş olduğum bu parçayı beğenmişsinizdir. Dikmiş olduğum diğer parçaları da göz atmak isterseniz şayet oynatma listesi olarak videonun sonuna ekliyorum. Haftaya tekrar burada buluşmak dileğiyle. Sevgiler, görüşmek üzere. Bye.